Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda yanımdaki arkadaşlarımla onların Amerika'ya geliş hikayelerini dinleyeceğiz. Ve Amerika'ya geldikten sonra arkadaşlarım biraz sorunlar yaşadılar. Umarım siz onların tecrübelerini dinledikten sonra bu sorunları yaşamazsınız ki zaten bu yüzden bu videoyu çekme gereksiniminde bulunduk. Umarım bu video hepimiz adına eğlenceli, faydalı ve bilgi dolu olur. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar sağ baştan başlayalım. Herkes bir kendini tanıtsın kısaca. Amerika'ya nasıl geldiğinden, kısa hikayesinden bahsetsin. Zaten buraya geldikten sonra Boston'a taşınma sürecinizde bir macera yaşadınız. Arkadaşlarım biraz evsiz kaldılar, arabada yattılar. Ancak onun sonrasında çok güzel bir ev kiraladılar. Umarım bu tecrübelerden hepimiz ders çıkarırız. Kerem senle başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. 23 yaşındayım. Amerika'ya J1 Work and Travel vizesiyle geldim. Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyordum. Work and Travel'ı çok uzun zamandır biliyordum. Aslında ortaokuldan beri biliyordum. Ama yani biraz geç nasip oldu gitmek. Çünkü yani okul zamanları biraz erteledi bu durumu. Türkiye'den randevu bulamayanlardanım ben de. Ben de İtalya'dan geldim bu arada. Ben de İtalya'ya gitmiştim. Bu sene yani çok büyük bir yığılma oldu yani randevularda ve yani 10.000 kontenjanın sadece 6.000'i bildiğim kadarıyla yani 6.000-7.000 kişi randevu alabildi Türkiye'den. Diğerleri hani yurt dışından ya da ertelemek durumunda kaldı. Biz 3 kişi de, yani üçümüz de Halim, Harun ve ben Katar'a gittik. Yani bu süreç boyunca Katar'daydık. Yani hep birlikte bir hafta, 10 gün hem tatil hem de Work and Travel'da vize alma süreçlerinde yani bayağı hem eğlenceli hem de aksiyonlu. Ama iyi ki de gitmişsin evet, yani diyorsun değil mi? İyi ki yani. Ben şahsen İtalya'ya gitmiştim. Yani iyi ki de İtalya'ya gitmişim diyorum yani. Hiç yoktan İtalya'yı gördüm, gezdim orada. Kesinlikle. Yani iyi ki de gitmişim diyorum ki. Ben de İtalya'ya gidecektim, var sözünü kestim. Ben de İtalya'dan almıştım ilk randevumu. Sonradan İtalya'nın biraz benim senemde yani senin senen. Sen daha önceki senelerde. Ben geçen yıl işte, sen bu yıl. Aynen. Geçen yıl zaten iyiydi sanırım. Milano, Floransa falan. Hı. Benim şirketim de öyle dedi. Hani İtalya'dan alabilirsin falan dedi. Almıştım, sonradan Telegram'da gördüm falan. Hani İtalya'da kötü durumlar. Katar'a hemen kaçtım. Onu iptal ettim. İtalya'dan Üçünüz de Katar'da Evet, tanıştınız Katar ve şu anda üçü de ev arkadaşı Evet. burada. Amerika hikayelerine birlikte devam ediyorlar. Katar aslında bu sene yoktu. Yani planda yoktu. Bir anda Work and Travel vizesini açtı yani Katar. Geçen senelerde Katar yoktu bildiğim kadarıyla. Kuveyt vardı en yakın Orta Doğu ülkesi olarak. Kuveyt'te yani %95 onay oranı vardı ama bu sene %30, %40'lara kadar Ya düştü. burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim farklı ülkelerden vize randevusuna girme sebebimiz Türkiye'de çok fazla sayıda öğrenci programa başvuruyor ve Türkiye'de randevu veremiyorlar. Çünkü konsoloslukların çalışma kontenjanları bir sınırlı. Örnek veriyorum 3 ayda 10.000 kişi alabilirler. Ancak başvuran kişi sayısı 17.000 kişi. 7.000 kişi dışarıda kalıyor. Bu geri kalan 7.000 kişi de yurt dışındaki ülkelere gidip o ülkelerde şansını deniyor. Ben İtalya'ya gitmiştim. Arkadaşlarım Katar'a gitmişler. Böyle şanslarımızı deneyerek aldık yani vizemizi. Harun biraz senden bahsedelim kanka. Sen Olur. kimsin? Yakışıklı Ben de- arkadaşımız. Benim de ismim Harun. 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okuyorum. Ben de 4. Dum. sınıf... O rum mu hala? Dum mu? Şimdi orayı Dum mu rum mu? Orası parantez içinde şu an. Gelecekte belli olacak. Ben de 4. sınıfta aldım bu şeyi. Aslında benim profilim biraz zayıftı da Work and Travel için. Benim Amerika'ya gelmem bir hayli yani nasip kısmet işi oldu cidden. Çünkü hem profilim, ortalamam zayıftı. Mühendislikte zorluk çekiyordum. Hem 4. sınıftım. Hem de zaten bu Work and Travel sürecine de aslında ben geçen sene başvurmuştum. Bütün ödemelerimi, her şeyimi geçen sene yapmıştım. Randevu alamadığım için Bu bu yıla aktarmıştım. Bu yılda hani 4. sınıfın bütün kötü olasılıklara rağmen deneyeyim, yanarsa da yansın. Hani en azından son ihtimali değerlendirmiş olayım dedim bütün kötü şartlara rağmen. Hatta Katar'da o arkadaşlarla falan tanıştık, buluştuk. Bir gün sonrasında hep beraber vizeye gittik. O süreçte kendimizin işte heyecanını dindirmeye çalışıyoruz. Biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz birbirimize. Arkadaşlar kimisi işte kazanacağız, edeceğiz diye işte başaracağız. Hep beraber Amerika'ya gideceğiz falan diye plan kuruyoruz, şey yapıyoruz. Bir yandan da ben hep böyle kendimi en kötü senaryoda nasıl hani kendimi mutlu ederim diye şey yapıyordum. Diyordum ki zaten 4. sınıfım, ben redimi alsam da giderim paşa paşa Sakarya'ya dönerim, stajımı yaparım. Üniversitemi bitiririm. Üniversiteyi bitiririm. Düzgün maaşlı bir iş. Aynen öyle, dersleri falan veririm. Devam ederiz o şekilde. Spora da başlarım.
hala Sen keşke red almışsın o zaman kanka. Yani neredeyse hani belki izleyenler sövecek ama neredeyse üzülecektim yani. O kadar kendimi hazırladım ki. Red almaya. Ve sonra da işte şu senaryoyu gerçekleştireceğim. Neredeyse üzülüyordum. Bir de hani yanımda bütün arkadaşlarım Amerika'ya gitmek için çok da hevesliler. Ama ben bu ruh halinde olunca bir o açıdan da kötü hissettim. Ama sonuç olarak buradasın, onay aldın. Yani üçünüz aynı günde miydi randevunuz? Evet. Aynı gün. 11 kişi aynı Herkesi gün. hatırlıyorum. Çok iyi değil mi ya? Evet, hepimizin. Çok iyi değil mi ya? O vize süreci de mükemmel bir şeydi. Halim Bey biraz siz bahsedin efendim. Tamam. Ben de Halim. Balıkesirliyim aslında. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde okuyorum. Çok bilindik bir okul değil, özel okul. Orada tam burslu yazılım mühendisliği okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Yani şu an 4 ama dondurdum okulu. Arkadaşlar bu arada Amerika'da Green Card alsaya kadar kalmak istiyorlar. Ben maalesef. Belki diyecekler mal mısın kal işte Amerika'da falan diye ama. Yok, bunu bana ilk tanıştığımızda da hatırlıyor musun? Aynen, Ben dedim sadece yaşa dedim, ondan sonra bakarsın. Aynen, daha kesin değil ama şimdilik hani okulumu dondurdum. 4. sınıfım normalde. Seneye okulumu Türkiye'ye dönüp yazın okulumu bitirip işte aslında Avrupa'da çalışmak istiyorum yazılım mühendisi olarak. Yani bir Türkiye'ye yakın olmak istiyorum açıkçası. Amerika kadar uzak olmak istemiyorum o yüzden. Yoksa tabii ki Amerika gerçekten fırsatlarla dolu. Hani gelip burada çok iyi şartlarda yaşayabilirsin. Yani ona sözün lafım yok yani. Ama en başta sürünüyorsunuz yani. Evet, gerçekten arkadaşlar bakın yeni geldiler. Aynen. Ben de yeni geldim, çok değil. Bir yıl sadece daha erken geldim. Ancak ilk yıllar gerçekten çok zor. Çünkü döndüremiyorsun kendini ve veya sadece kendini döndürüyorsun. Yani burada sistemin dışına çıkman için belirli bir gelir elde etmen lazım. Aylık masraflarını ödemen lazım. Çünkü diğer türlü zaten para kazanamıyorsun burada ilk etaplar için. Kazanacağın şeyler belli. Dolayısıyla bura Amerika güllük gülistanlık değil. Gerçekten en başta kölesin diyebilirim. Evet. Tabii ondan sonra çok fırsat var. Çok para kazanabilirsin. Milyoner olabilirsin. Milyarder olabilirsin. Eline attığın her işte bir şey yapabilirsin. Potansiyel bir iş yani. Dolayısıyla bir yandan iyi bir yandan kötü. Güllük gülistanlıkta değil yani. Canlı örnekleri burada yani herkes. Evet Halim. Başka kanka Avrupa'da çalışmak istiyorum dedim. Aynen Avrupa'da zaten yani Almanya'da akrabalarım var işte onların da bir yardımı olur. Zaten bir Alman'a benziyor. Aynen. Var değil mi? İsveç'te olur. Evet. Sarışın, mavi gözlü böyle. Burada Polonya'ya Erasmus'a gitmiştim Work and Travel'dan önce. Orada aynı Polonyalı gibi hani Almanyalı gibi. Olduğum için hiç yalancılık çekmiyordum. Herkes hani sen nasıl Erasmus'lusun ya da nasıl Türksün falan diye söylüyorlardı. Şimdi o zaman arkadaşlar hepimizi kısaca tanıdınız. Zaten beni tanıyorsunuz. Ben Serdar. Ben de 1,5 yıl önce geldim. Arkadaşlarımın geldiği programla Work and Travel programıyla geldim. Ben de İtalya'dan almıştım. Kader ortağı gibiyiz. Çünkü Türkiye'de dediğimiz gibi yani kontenjanlar doluyordu. Dolmuştu benim zamanımda da. Ama iyi ki de İtalya'dan almışım abi. İtalya'yı gezdim. Hatta Praga, Çek Cumhuriyeti'ne gittim Praga oradan da bir gün. Çek Cumhuriyeti'ni de görmüş oldum. Yoksa Avrupa göreceğimiz yoktu. Hollanda'da doğdum bu arada. Bir de Hadi ya. aynen. Sadece doğduğumda gördüm ama 8 aylıkken böyle ucundan gösterdiler. Sonra Vatandaşlık var mı hocam? Hollanda'da doğduğun zaman vatandaşlığın olmuyor. Cidden mi? Tabii. Belirli bir süre yaşaman gerekiyor. Ancak Amerika'da doğduğun zaman koşulsuz şartsız Evet, vatandaşsın. Yazınız nasıl geçti arkadaşlar sizin? Biraz yazınızdan bahsedelim. Work and Travel'la geliyorsunuz. Evet. Yani Work and Travel programıyla geldiğimiz zaman zaten arkadaşlar bizim burada konaklamamız, çalışacağımız iş birçok şey hazır oluyor. Ve buraya geldiğimizde SSN alıyoruz. Sosyal güvenlik numarası zaten bu çok büyük bir artı burada olanlar için. Herkes faydasını da görüyordur diye tahmin ediyorum kaldıktan sonra da. İşimiz hazır geliyor. Kalacağımız yer belli oluyor. Yani gideceğimiz yer belli oluyor. Bir nevi Work and Travel programıyla buraya gelmek gerçekten çok büyük bir artı. Turist vizesine göre, dil okuluna göre. Ancak ondan sonraki süreç biraz zorlaşıyor. Siz ne yaptınız? Neler yaptınız yazın? Yazın şöyle ben New Jersey'deydim. Atlantic City. Biraz daha yazlık ve kumarhanelerin olduğu. Yani bayağı yazlık bir yer yani. Çok turist geliyor yazın. Zaten küçük şey gibi. Las Vegas gibi. Küçük Las Vegas gibi bir yer. Ben garson olarak çalıştım. İlk işim garsonluktu. Garsonlukta da şöyle yani mülakat biraz daha şey oluyor. Şimdi işleri seçerken mülakata giriyorsunuz işte Zoom'dan olur, bir yerden olur yani Skype'dan olur. Bir kere menüleri bilmen lazım. Yani alkolleri bilmen lazım. O kısım biraz ben kaldım. Yani ilk testten kaldım çünkü yani hiç bilmediğim şeyler, hiç buranın birasını, işte alkolünü bilmiyordum yani. Hani buraya gelince biraz dedim ki hani bunlar ne, nasıl ezberleyeceğim ama yavaş yavaş oluyor. Server olarak çalıştım. Şunu tavsiye edebilirim. Yani cidden İngilizceniz iyiyse garson olarak direkt çalışın. Çünkü işin içinde
tip var, bahşiş var. Benim saatliğim 5 dolardı. Mesela herkes diyordu 5 dolar çalışılır mı? Ama ben mesela yani 2 işte 3 işte çalışanlarla aynı parayı yaptım yani tek işte çalışarak. 35 saat 40 saat ortalama çalıştım. Yani daha fazla da çalıştığım oldu. Ama yani iyi paralar kazandım yani tek işte çalışarak. Kesinlikle kanka. Bir de şunu tavsiye ederim. Gidecekseniz bir hafta 10 gün öncesinden gitmeye çalışın. Sponsorunuzla konuşun ya da işvereninizle. Çünkü çok fazla böyle yazlık yerlerde J1 oluyor ve ikinci işi bulmakta cidden çok zorluk çekiyorsunuz. Benim gittiğim yerde çok fazla J1 vardı. Ve ben Haziran'ın sonuna doğru yani Haziran'ın 20'sinde New Jersey'deydim. Çok geç gittiğimi düşünüyorum. Benden önce gidenler hep ikinci işi, üçüncü işi bulmuştu ama ben bulamadım. Ne kadar erken gidersiniz arkadaşlar. Ben zaten Provincetown'da kalıyordum. Yazlık bir kasaba. Kışın da oradaydım. Dolayısıyla yeni gelen J1'ların nasıl geldiğini, işlerin nasıl dolduğunu, hatta yani yaz başlamadan güzel yerlerde iş bulamıyorsunuz zaten kolay kolay. Dolayısıyla ne kadar erken giderseniz o kadar güzel işleri bulma şansınız artıyor. Çünkü gelen J1'lar oluyor. Ayrıyetten yazlık yerlere dışarıdan gelen çalışanlar oluyor. Çalışmak için gelenler oluyor. Dolayısıyla erken giderseniz sizin için büyük bir avantaj. Senin nasıl geçti kankam yazın? Benimkisi Aynı yerde miydiniz? Yok. Hepimiz. Yani- Hele şükür. Katar'dan Biz geldik. Burada ayrıldık. Sen Ondan de- sonra bitişte tekrardan buluşalım, beraber ev tutalım diye konuşmuştuk zaten. İlk geldiğimizde hatta benim daha supervisor'la falan da tam iletişime geçmemiştim. Daha gideceğim şey falan bir de tam belli değildi. Nerede kalacağım, ne yapacağım. Bir tanıdığım vardı sağ olsun, beni alıp gideceğim yere beni böyle New York'tan 1,5 saat uzaklıkta bildiğin Allah'ın dağı gibi kötü Allah'ın bir unuttuğu yer. unutulduğum bir yerde bıraktı böyle. Orada işte ilk gün birazcık tartıştık ettik. Daha ilk günden de dediler senin niye hani hiçbir şeyin yok falan dediler. Ben belgemi falan gösterdim. Ne demek hiçbir şeyin yok? Yani işte tamam sen burada işte work and travel'da falan gözükmüyorsun. International gözükmüyorsun dedim. Ben de belgemi gösterdim ben buradayım falan diye. Job offer'ın yok mu? Evet tamam dedi. Yani vardı aslında gösterdim onu. Tamam dedi buradaymışsın ama bizim haberimiz yok falan dediler. Ondan sonra meğer insan kaynakları haber vermemiş oranın müdürüne. Daha sonra bana geçici bir yer ayarlayıp fırça çektiler insan kaynaklarına. Bir de ben oraya giderken işte Crave member olarak başvurmuştum. Bayağı büyük lüks bir otelde. Dedim ki yani başarılı insanlarla muhatap olurum, konuşurum. Ondan sonra hani zirvede olan insanların hayat hikayelerini falan dinleme fırsatım olur diye. Gittim dedim herhalde golf topu falan toplarım. Sonra benim bana haber vermeden değiştirmişler. Kitchen yazıyor görev kısmında. Kitchen'da da dedim ne yapacağım? Herhalde mutfağa falan soktular. Aşçı yardımcısına falan geçirdiler. Bulaşık yıkıyorsun Kitchen'a herhalde bu şeyin geçtim, sonunda, harbiden. hikayenin sonunda. Sonra bulaşığa attılar. Sonra bulaşıktan başladık. Orada da zaten gittiğimde çok fazla Türk vardı. Hatta o gittiğim otelin bir tane işte düğünle ilgilenen kısmı sadece. 3 tane büyük restoran vardı. Düğünle ilgilenen kısmının şefi, direkt mutfağın başının şefi de adaşımdı. O da Türktü. O da Türktü. Adaş. Ve çoğunluğumuz Türktü zaten. Hani böyle giriyorum içeriye. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm falan. Yarısı da Kazaktı böyle. Kazak arkadaşlar da edindim çok fazla. Çok renkli bir ortamım vardı aslında New Jersey'de. Bir tek iş biraz zordu yani. Yorgunluk açısından. Gerçi ona da Türkiye'den alışkındım. Babamın hep böyle restoran işi falan vardı. O yüzden çok mutfağa da girdim, çalıştım. Garsonluk da yaptım, komilik de yaptım. Her şeyine girdiğim için gene çok zorlamadı. Ama markete gitmek için bile yürüme ihtimalin yoktu. 1 saat yol gitmen gerekiyordu market için bile. Siz harbi dağdaymışsınız ya. Biz harbiden dağdaydık. O yüzden 1,5 ay sonra direkt araba aldık zaten. Dedik ki arabayla bir yerlere gidelim, para kazanmaya çalışalım, ikinci iş fırsatı arayalım. O şekilde geçti. İyi yapmışsınız ama arabaları. O araba nerede? O arabayla buraya geldik. O araba yani eğer gördüm. Amerika'da hayatta kalmak istiyorsanız bir şey yapmayın. Araba şart. Arabanız olsun. Araba olmazsa olmaz. O zaman şimdi Halim'e geçelim. Ben de lifeguard olarak geldim, can kurtaran olarak yani. Bayağı erken geldim. Kurtarabildin mi çok? Gerçekten kurtardım. Bir tane yetişkin de kurtardım. Çoluk da kurtardım. Ama genel olarak benim işim kolaydı arkadaşlar. İlk başı anlatayım. Work and Travel'a geldim. Ben nereye geldim? Adam nereye geldi? Ben nereye geldim? Washington.
Ben Washington'a indim arkadaşlar ilk başta. Virginia'daydım zaten. Washington'a indim. Ondan sonra benim kalacağım yer de kesin olarak belli değildi. Çalıştığım şirketin bir sürü siteleri vardı ve o sitelerde havuzları vardı. Ben orada çalışacaktım. Yani hangi sitede çalışacağım belli değildi. Genel bir merkeze gitmem gerekiyordu. Şirketin merkezine gittim yani. Oraya gittim. Biraz valizlerle falan zor oldu. Yani Washington'dan biraz uzakta aslında gideceğim yer. Metro, otobüs falan. Uber bakmıştım $80 diyordu. $80 Ben de yeni gelen biri için Aynen, çok büyük para yani. Ben direkt bir de yeni de geldiğim için direkt TL kurunu düşünüyorum. Şu anda çok düşünmüyorum. 80 çarpı 20. Aynen, 20. O zaman 20. Şu an 30 oldu neredeyse. Evet, şu an 30. Aynen, ben dedim baktım metro otobüs falan da oluyor 2 saat falan, yani 2 saat valizlerle metro otobüs falan öyle gittim yani, vardım bir şekilde. 2 gün beni orada tuttular. Otel gibi bir yerdi ama otel gibi değil, apartmandı ama boş bir apartman vermişler. 3-4 tane daha work and travel öğrencisi vardı ben oradayken geldiğimde. Slovaktılar galiba, yani 3 tane Slovak vardı, 2 tane de Türk geldi sonradan. Türkler her yerde ya. Aynen. Benim çok Türkler her yoktu yerde ya. ya. Ben Atlantic City'de göremedim. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla Türk yoktu benim gördüğüm. Genelde Asyalılar çok fazlaydı. Neyse öyle. Şişme yatakta kaldık. Yani bizi öyle karşıladılar arkadaşlar. Burada yani bilmiyorum her işveren aynı mıdır da. Yani bizi şişme yatakla karşıladılar. Yani 2 gün şişme yatakta kaldım. Çok rahatsız edici bu arada. Tavsiye etmem, almayın. Yatmayın. Aynen yani yatağa ihtiyacınız olursa gidin yatak alın gerçekten. Ondan sonra işte bizi aldılar götürdüler hani çalışacağımız yer. Evimiz çok güzeldi bu arada, hani evimize gittik. 4 Türktük. Yani full Türktük. Dedim keşke bir yabancı olsa İngilizcem gelişme açısından yani. Ev güzeldi. Diğer arkadaşlarım kaldığı yerleri de gördüm. Kerem'le Harun'un. Harun'un bizzat yanında kaldım zaten, onları da anlatırız. Kerem'in de yanına gitmiştik hatta. Bir gün, 2 gün. Bir gün, 2 gün. Yani gerçekten güzel bir evde kaldım. Ama çalıştığım havuz biraz uzaktı kaldığım yere. Hani bisikletle 10-15 dakika gidiyordum. Yani yazın sıcakta biraz sıkıntı olabiliyordu ama yapacak bir şey yok. Onun dışında havuzda rahattım ya. Yani lifeguard olarak. Genelde zaten Güzel, rahat iş. Aynen, biraz. zaten iş seçmeden önce de izlemiştim. Havuza girebiliyor muydun? Girebiliyordum yani. Atlıyor muydun beraber? Aynen. Bu arada yani yüzme biliyordum ama yani Çok bilim. daha da geliştirdim kendimi. Yani iyi oldu. Öyle. Yani çok İngilizcemi de geliştirdim tabii ki. Oradaki insanlarla muhabbet ettim arada ama yani genelde benim yanımda durmuyordu insanlar. Birkaç arkadaş edindim Amerikalı falan, iyiydi. Rahattı işim yani, sabahtan akşama kadar. Yani zaten Work and Travel'a gelmek isteyenler araştırdıysa ben araştırmıştım. Lifeguard nasıl oluyor diye izlemiştim videolarını. Hani genel olarak rahat bir iş. Yani Work and Travel'da kazancı da fena değil yani, ortalama. Ama bir server kadar değil tabii ki ama Tabii. hani rahat, bu işe göre bu fiyat fena değil. Fiyat performans mı hocam? Aynen öyle denebilir ama İngilizceniz tabii ki ise Kerem'le dediği gibi server olun yani. Yalanlayın. Çok daha iyi yani. Tabii. Ya server olmasanız bile tip kazanacağınız işlere Aynen, bakın arkadaşlar aynen. yani. Tipli işler Tip Amerika'da daha iyi. tip abi bahşiş. Gidip böyle az para kazanacağın şeyler olur mesela. Eyaletler de aynı şekilde. Massachusetts'ten örnek vereyim, bizim yaşadığımız yerden. Boston gerçekten Amerika'nın en pahalı yaşanılabilecek 3 yer arasındaydı. Geçen baktım rentler arasında. vardı. Çok acayip pahalı arkadaşlar. Gerçekten yani bir oda kiralasan $1000. 1+1 evler $2000'dan başlıyor. 2+1 $2500-$3000. Çok pahalı. Ancak ona göre de kazanıyorsun. Çünkü burada yaşayan insanların ona göre geliri var. Ve buradaki insanlar bahşiş vermeyi seviyor. Bahşişi veriyorlar. Kimi yerde daha az verirler. Kimi yerde hiç, belki yani adam korkar parayı verirken. Ancak bu taraflarda yaşadığınız zaman mesela Boston tarafında bence diğer eyaletlerden, tabii hepsinden demiyorum, birçok yerden daha fazla para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla yaşayacağınız yer bence çok önemli. Ayrıyeten insan bakımından, insanları kaliteli. Gidip kesinlikle şeylik yapmak için söylemiyorum. Yani ırkçılık yapmak için söylemiyorum ama aslında mesela çok siyahi, bu taraflarda çok siyahiler yok. Ne bileyim, Hispanikler çok yok olan mahalleler var ama diğer eyaletlere nazaran söylüyorum. Genellikle Amerikalılar var. İngilizce duyabiliyorsunuz. Ancak buradan gidip bir Miami'ye gittiğinizde, Miami çok güzel değil mi? Evet. Tam çok inanılmaz, zaten dünyada ikon bir şehir ama git İngilizce duyamazsın. Herkes İspanyolca konuşuyor. Toplama gibi. Dolayısıyla oralara gidip yaşamaktansa ilk zamanlarınızı Boston gibi yerlerde geçirmek kendinizi geliştirmeniz açısından çok daha önemli. Ben de şahsen gerçekten Kaliforniya tarafında yaşamak istiyorum ancak kendimi burada geliştirmek istiyorum kanka. Çünkü burası güvenli. Siz de dediniz daha demin. Evet. Yani çık donla dışarı çık. Ne bileyim, arabanın kapısını açık bırak. Evinin kapısını açık bırak yani. Şunu da ekleyebilirim. Tabii. Boston'a gelmeden önce Chicago'da düşünüyorduk arkadaşlar. Chicago'ya gitmeyi ve Chicago Amerika'da yani ilk 5'e girer suç oranı çok yüksek olan bir şehir. Benim Chicago'ya giden arkadaşlarım vardı yani. Yani şu an orada yaşıyorlar.
Ve yani ilk haftadan daha arabası gasp edildi. Yani camları falan kırılmış. Hani işte açmaya çalışmışlar. Yani böyle şeyler oluyor Amerika'da. Amerika tehlikeli bir yer abi. Çok tehlikeli bir yer yani. Milyonlarca kişinin kimliği yok yani. Seni öldürse adam yakalanmayacak bile belki de. Çünkü kaçak girmiş ülkeye. Hiçbir izi sürülemez doğru düzgün. Dolayısıyla bence kendinize böyle biraz ilk zamanlar için hiç yoktan böyle güvenli yerler seçin. Ondan sonra step by step devam edin derim ben. Ben öyle yapıyorum ve çok iyi bir sonuç alıyorum şu ana kadar. Gerçekten size de onu öneririm. Boston'dan hatta tabii ki taşınabilirsiniz bir yerler ama hiç yoktan kanka önünüzü görün yani biraz. Ondan sonra özgürüz abi. 50 tane eyalet var. 50 tane. Hepsi birbirinden farklı. Yani burada bizim affedersiniz arkamız dönüyor. Gidip Miami'de şu an millet belki de denize giriyorlar o taraflarda. Dolayısıyla seçenek çok, sadece biz seçeceğiz kendimize en uygun olanı. Şimdi arkadaşlar ben aslında bu videonun da asıl çekilmesine vesile olan konu, arkadaşlarım benim bir sıkıntı yaşadılar buraya taşındıklarında. Bir macera gibi de. Ama ileride bir şu an mesela bir anı oldu sizin için bu. Şu anda çok şu kafanı sokacağınız bir yer var. Ancak bu böyle değildi. Çünkü Boston'a taşındıklarında ev bulamadılar. Daha Kerem bana da danışmıştı bu konuyu. Yardımcı olamamıştım. Evet. Çünkü evim olması lazım yardımcı olabilmem için. Ancak 5 gün mü kaldınız kanka? Evet. 5 gün arabada kaldılar. Hatta daha demin dediler McDonald's'ın, Burger King'in orada yatıyorlarmış. Adamlar altta gelip camlarına vurup kaldırıyorlarmış. Şimdi sizlere birazcık bu tecrübelerinden bahsetsinler. Çünkü Amerika'ya çok yeni gelen kişiler oluyor ve belki siz bu tecrübelerden yararlanırsınız ve Amerika'ya geldiğinizde direkt olarak ev bulabilirsiniz, kiralayabilirsiniz ki direkt kiraladılar o süreçten sonra. Belki anlatacakları size yardımcı olur diyelim ve şimdi konuya girelim. Şimdi arkadaşlar biz New Jersey'den Boston'a gelirken 2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca hep evlere baktık. Sitelerden, Zillow'dan baktık, Facebook Marketplace'ten falan baktık. Zillow'da şöyle bir şey var. Genelde Zillow'dan bakarken hep kredi skoru istiyorlar. Yani 650 ve 700 üstü genelde kredi skoru istiyorlar ki bu güvenli şehirlerde biraz daha artıyor işte. Mesela New Jersey'de 550'ye de bulabilirsiniz kredi skoru. Ama yani Boston gibi yerlerde hep 650, 675, 700 gibi kredi skorları istiyor. Bizde yani Amerika'ya geleli o zaman 4 ay olmuştu, 4,5 ay olmuştu ve kredi skorumuz yoktu. Yani kredi kartını zaten çıkaracağız, skoru yapacağız. Hani nasıl yapacağız diye düşünüp hep araştırıyorduk ve hiçbir sonuç alamadık. Yani hep olumsuz dönüyorlardı. Sonra yani Zillow'dan bir iki kişiye denk geldik. İşte şu an oturduğumuz eve denk geldik ama evi tutmadan önce paramız da yani yoktu. Çünkü burada ev tutmanız için sizden bir depozito istiyorlar. Security deposit. İlk ayın kirasını, son ayın kirasını. Bir de emlakçıyla tutarsan emlakçı ne yapar? 4 tane kira arkadaşlar ve biz emlakçı parasını da verdik. 4 kira verdik. Çünkü emlakçı olmadan burada kredi skorsuz biraz zor ev buluyorsunuz. Yani anca bir tanıdığınız olması lazım. Bir Türk ya da bir akraba, anca o size yardım edebilir bu konularda. Yani evi tutmadan önce de yani Airbnb'ye bakıyorduk. Çünkü işte Boston'a geleceğiz. İşte evlere bakacağız. Hani daha hiçbir şey belli değil. Maalesef diyorum. Çünkü bayağı acı çeke arabada 5 gün yattık. Artık saçlarımız yağlı. Duş alamıyoruz. Ve yani Boston'a geldiğimizde bilmiyoruz. Şimdi insanlar nasıl. Ben New Jersey'de gece mesela dışarı çıkmaya biraz korkuyordum. Şimdi Boston'da da gece işte mesela arabadan çıksak bir yere gitsek ne olacağını bilmediğimiz için hep arabada geçti bütün günlerimiz. Yani akşamları. Küçücük arabada 3 kişi, 2 kişi ön koltukta, bir kişi arkada. Değişmeli bir gün değiştirip yatıyorduk yani. Belimiz ağrıyana kadar şöyle uyu, böyle uyu. O 5 gün geçti. İşte Serdar'ın dediği gibi McDonald's'a gidiyorduk. Büyük marketlerin böyle gizli arkalarına gidip böyle yatıyorduk. Sabah gelip bizi tıklatıyorlardı işte. Polisi çağıracağız. Hani gidin buradan diye. Sonra başka bir markete gidiyorduk. Bu arada Amerika'da arabada yatmak yasak. Arkadaşlar. Yapmamalısınız. Alın polis 911. O zaman ben de aynı şekilde yani. Biz böyle aslında eve bakma süreci 1,5 ay falan sürdü. Yani ilk önce Chicago'da çok fazla yer araştırdık. Güzel evler bulduk. Sonra dedik ki orası hani tehlikeliymiş. Çok fazla haberlerini falan aldık. Dedik ki önce bir hayatta kalalım. Kazansak yavaş yavaş toparlarız kendimizi. Sonra dedik ki New Jersey'de kalalım o zaman. Halihazırda biliyoruz yani ikimiz buradayız en azından. Veya Halim'in bulunduğu Virginia'ya gidelim dedik. Virginia'da fena değil hani ama bu en arada. azından önceden çalıştığımız için biliyoruz. Az çok bir network var. Kalacak yer falan var. İlk önce orada kalalım diye düşündük. Sonra da tekrar bir Boston'ı araştırdık. Dedik ki hani tamam daha pahalı, daha ama biz de senin gibi dedik ki ama gelirimiz de daha yüksek
yüksek olacak buraya geldiğimiz zaman. Yani eğer güçlü kalabilirsek Boston'da hem güvende olacağız, hem rahat olacağız, hem de daha iyi kazanabileceğiz. Bir de Boston'da tutunabilirsek bizim için en iyisi olacak diye karar verdim. Bu süreçte tabii ki birazcık işte maddi olarak tam böyle hani evin çok yüksek işte 4 kirasını ödeyip evin ihtiyacını karşılayıp bir ay içerisinde işi bulup tutunabileceğin hani çok zor böyle hani Evet, bir ay evet, bulamazsan açta açıkta kalacağız. O zaman Kesinlikle. patlıyoruz. Bir de burası öyle sosyal bir devlet değil. Yani düştüğün zaman bizi tutacak kimse yok Kurtlar yani. sofrası. Amerika çok tehlikeli ya. Burada bir sürü homeless var yani. Çok tehlikeli gerçekten. Şey açısından tehlikeli yani. Bir düştüğün zaman ya bir kime sığınacaksın abi? Adam diyor ki tanıdığım yoktu diye Virginia'ya gidecektim. New Jersey'ye gidecektim diyor. Yani burada kimse yok. Tek başımayız. Siz yine bence 3 kişisiniz. Yani bu Aynen, çok büyük bir aynen. artı. Evet, Birbirinize destek olursunuz ki oluyorsunuz da gördüğüm kadarıyla. Kurtlar sofrası arkadaşlar. Kesinlikle. Zaten en büyük şanslarımızdan birisi Evet. yani Katar'da böyle çok iyi bir arkadaş grubu olarak bir araya geldik. Evet. Sanki senelerdir tanışıyormuşuz gibi o güven, samimiyet ortamı oluştu. Buraya geldiğimizde de zaten New Jersey'deyken de hani tamam Amerika'da kalayım diyordum ama sevdiğim, etrafımda güvendiğim böyle mentalimi toplamama yardımcı olacak insanlar yoksa dayanamam diyordum. Aynı Yani şekilde. burada her türlü dönerim diyordum. Her halükarda. Herkes en azından Türkiye'de hepimiz aynı mücadeleyi veririz. Kesinlikle. Katar'da başlayan dostluk burada devam ediyor. Evet. Yani 4 kira ödediniz kanka 4 kira. dediniz. Ha, Bu 4 da- kira diye anlaşmıştık. O süreci de birazcık detaylandırayım. Biz buraya işte New Jersey'den geldik, şansımızı deneyelim dedik. Baktığımız bir 5-6 tane konuştuğumuz ev vardı. Onlarla sırayla görüşmeye başladık. İlk bu eve geldik. Bu evdeki emlakçıyla Çok güzel bu arada konuştuk. arkadaşlar. Yani ev yeni olduğu için bu arada evi şu anlık göstermeyeceğiz. Belki ileride bir video daha çekeriz, o zaman gösteririz. Ben çok beğeniyorum evlerini. Çok güzel nasip etmiş işte Allah. Evet. En başta ödetmiş size bedelini. Evet. Yatmışsınız 5 gün arabada. Daha sonra demiş ya kullarım siz bedelini ödediniz. Alın bakalım bu size bizden bir hediye. Süreçte şöyle oldu. Birinci gün işte bu evi gördük. Dedik ki tamam bu ev gerçekten ilk gördüğümüz ev olduğu Evet. için dedik ki çok iyi. Hani fiyatı falan biraz daha pahalı diğerlerinden ama ev büyük, işte garajı var, arka bahçesi var. İstediğimiz her şey var. Ev temiz, eşyalar sıfırlanmış, yenilenmiş. Tam istediğimiz, beğendiğimiz gibiydi ama dedik hani ilk defa geldik. Belki daha iyi şartlar da vardır. Diğer evleri de görelim sonra karar verelim. Diğerlerine de baktık. Sonra en çok bu içimize sindi. Buna karar verdik. Biz de işte emlakçıya sonraki gün haber verdik. Bir gün arabada kaldık. Sonraki gün haber verdik. Dedik ki biz evi tutmak istiyoruz. Kağıt, paper işlerini yapalım, halledelim. Biz hani en kısa ne zaman eve geçebiliriz? Bu akşam geçebiliriz. Bu akşam biz artık yeter. Kokuyoruz. Yani gidebilir miyiz? Dedi ki tamam o zaman ben sizin için kağıt evraklarını falan ayarlayayım dedi. Biz öğlenliğin haber verdik. Akşam 8'de falan bize döndü. Tamam işte yapabilirsiniz. Okuyun dedi kağıtları. Kağıtları gönderdi. Onları okuyalım, şey yapalım. Sözleşmede bir sıkıntı var mı derken bir gün daha uzadı. Eyvah. Bir gün Ondan daha sonra- arabada şimdi. Bir gün konuştuk ettik. Dedik ki ilk başlangıçta bize demişti ki ilk kira, depozito bir de security demişti. Son kira olduğunu söylemedi. Ama Sözleşmede, Zeytinburnu'da aynen 4. son kira da vardı. Son kirayla ödesek bu sefer cebimizde gerçekten hani bir sonraki ayı ödeyecek para yoktu. Hani direkt bulmamız lazım. 15 gün içinde iş bulup çalışmamız lazımdı. Dedik ki yani bir yandan da New Jersey'de hali hazırda yapabilecek işler, kalacak yer falan var. Az maliyetli. Hani güvenli limana mı kaçsak, riskli yerde mi kalsak diye. En son dedik ki yok bizi aşar falan dedik. Tam dönecek gibi olduk. Tamam. O ara mesajı gördük. Dedi ki ben ev sahibiyle konuştum. İşte son kirayı ödemenize gerek Evet. yok. Bir ay daha zaman kazanmış olduk bu sefer hani cebimizdeki parayla. Dedik tamam hani bir ayda iş buluruz. 1,5 Çok ayda iyi. iş buluruz. Çok iyi denk gelmiş. Kalalım dedik. O şekilde kaldık. Bu sefer de işte süreç gene tamam ödeyelim dedik. İmzamızı falan attık. Onları yaparken bir gün daha geçti. Tamam Eyvah, dedi bir gün belgelerinizi daha. hazırlayalım. Evet. 4 gün oldu. Sonuncu günde tamam dedi artık anahtarınızı getiriyorum. Öğlenleyin geldi. Ödemelerimizi yaptık. Anahtarımızı teslim aldık. Eve geçtik. Eve geçtiğimizde de şöyle oldu. Ev bomboş. Hiç eşyasız. Evde halı bile yok. Markete gittik. Birer tane yastık aldık marketten. Dur. Devamını Evet. Halim gelsin biraz. Evet. Halim Evet. çünkü aynı hikaye aynı olduğu için Halim de anlatacak.
ilk gün eve geldik. Gerçekten hiçbir eşya yok. Tamam yenilenmiş dedi Harun ama yenilenen eşyalar hani beyaz eşyalar, banyo vesaire hani. İşte öyle ilk gün geldik. Biraz alışveriş yaptık. Yastığınız tabi aldınız. Aynen. Heyecan var artık Aynen. yastıkla uyuyacağız. Bu arada ben Work and Travel'da gittiğimde evde yastık da yoktu. Benim yastığım vardı yani. Ben o zaman yastık aldım. Buraya getirdim. Aynen buraya da getirmiştim yastığımı. Arkadaşlar yastık aldı öyle yani. Neyse yerde yattık yani yere mont Dümdüz artık ne varsa tahtada yani. Gel ben bu arada yerde dedikleri şurada küçük bir basementları var. Yani 3 metre şöyledir, 1,5 metre şöyledir. Yani ne varsa artık kıyafet işte falan filan serdik böyle biraz yumuşatmaya çalıştık. Birkaç gün öyle takıldık. Sonra işte Facebook'tan ikinci el yatak bulduk. Temizdi yani onlar da yine iyiydi öyle. Biraz takıldık o küçük yerde. Ondan sonra kendi odalarımızda böyle yavaş yavaş eşya aldıkça geçtik. Şimdi birazcık şeyden çok detaylı bahsetmedik aslında. Evi kiralarken mesela neler yaşadık tam olarak. Kesinlikle kanka. Asıl zaten buradaki amaçlardan biri böyle bir süreç geçiren varsa arkadaşlar arabada yatan nasıl ev kiralayacağını bilmeyen veya bir yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımız canlı örnekleri. Oradan biraz bahset kanka. Aynen. Ya şöyle ben kredi kartı çıkaramamıştım bir nedenden dolayı uzun hikaye ama arkadaşların kredi kartı çıkarmışlardı vardı ama dedikleri gibi kredi skorları aynen yoktu ama biz buraya başvururken yani başvuru formlarını doldururken kredi kartını falan girdi arkadaşlar yani belki bir şey olur falan diye. Zillow'da yani o kredi kartlarını girdiklerinde bir skor gözüktü. Yani güzel de bir skordu. Yani o etkili oldu. Eğer hani Amerika'ya geldiğinizde kredi kartı zaten hemen çıkartın. Yani security çıkarabilirsiniz. aynen yani sosyal güvenlik numarası hani SSN işte Work and Travel'a geldiyseniz veya çalışma izniniz varsa artık nasıl alabiliyorsanız SSN kredi kartı kesinlikle hemen yapmaya çalışın. Evet. Çok önemli. Çok kısa bir parantez açayım. Burada ilk kredi kartına başvurduğunuzda size yüksek ihtimal kredi kartı vermeyebilirler. Evet. Dolayısıyla burada bir opsiyonunuz daha var. O da security kart. Security kart nedir? Örnek veriyorum. Parayı siz koyuyorsunuz. Bende de vardı. Ben de öyle yaptım. Ben $400 koymuştum. $400 koyuyorsunuz bir bankaya. O banka size o $400'lık bir limitli kredi kartı veriyor. Aslında kendi paranız kartın içindeki para ancak kredi kartı. Onu kullandığınızda da kredi puanınız oluşmaya başlıyor. Parantezi kapattık demek. Öyle Zillow'da kredi kartlarının skorları çıkınca yani o da etkiledi büyük ihtimal. Yani ev sahibine, emlakçı hani bize bir iyi yanaştı. İyi anlaştık. Burada görüştük işte evde ilk geldiğimiz gün. Hani o da bizi sevdi. Öğrenciyiz. Hani işte anlattık mühendisiz üçümüz de böyle geldik falan. O sevindi. Ev sahibimiz de mühendis bu arada. Ev sahibiyle de çalışıyor bu arada arkadaşlar. Yani biraz iyi bir insan. Ama çok pimpirik ya. Yok yapamazsınız, çivi çakamazsınız. Biraz evet ama ev sahibine buradan sesleniyoruz. Yok ya fırın bozulmuştu bedavaya. Bu arada evet. Geçen fırınımız bozuldu. Ev sahibine söyledik. Yenisini aldı. Diğer gün sabahında yeni bir tane daha iyisini Samsung marka. Özür dilerim ev sahibi. iyi biri yani genel olarak. Yani kredi skoru olması hani oluşması sanırım ev sahibini daha da etkiler. Onu görmüştür büyük ihtimal. Kredi kartı skorumuz olmasaydı bilmiyorum. Hani emlakçıyla aramız iyiydi ya ama aslında yok arkadaşlar ama Zillow'da yani bir skor çıktı. Mesela ben Bank of America'dan almıştım security kartımı dediği gibi. Hani kaç ay kullandın? Security kartım var. Yani 4 ay olmuştur en fazla. Yani normalde 6 aydan önce kredi skoru oluşmuyor. Ki hala ben bakıyorum yok gözükmüyor benim Bank of America'da kredi skorum. Ama Zillow'da yani bilmiyorum artık çıktı yani bir skor gözüktü orada. O yardımcı oldu bayağı. Ama biz zaten eve başvururken diyorduk bizim kredi skorumuz yok. İşte biz öğrenciyiz, international students'ız. Yardımcı olabilir misiniz diye bu şekilde arıyorduk. Mesela bu belgelerde arkadaşlar ev kiralarken sizden işte kredi puanınızı istiyor, bank statement'ınızı istiyor, başka belgeler neler var? İşte, İkisi genelde önemli olan zaten. Bank statement pasaporttur, cartur tabii onlar. Tabii onları zaten veriyorsun ehliyetini falan ama bank statement'la kredi skor önemli. Kredi skorunuz oluşmuş olabilir. Onu gösterebilirsiniz. Bank statement kısmında da yani bank statement'ınızda düşük para varsa onu nasıl yüksek para yapabilirsiniz? Ona biraz bir bakın. Nasıl gösterebilirsiniz? Özetle arkadaşlarım da aynı benim geldiğim programda Work and Travel programıyla geldiler. Hepsi Katar'dan vizelerini aldı. Ben İtalya'dan almıştım. Orada tanışıyorlar zaten. Daha sonra hepsi farklı eyaletlere gidiyorlar. Farklı işlerde çalışıyorlar ve ardından hepinizin bir herhalde numaranız mı vardı bir bette. Evet. Konuşuyorsunuz. Nereye taşınsak Chicago, Virginia gibi seçenekler var. Chicago'yu seçmiyorlar çünkü suç oranları çok büyük. Ne yapalım? En iyisi Boston'a gelelim diyorlar. Boston'a geldiklerinde sıkıntılarınız oluyor ilk başta.
başına 5 gün arabada kalıyorlar. Ev bulamıyorlar. Ardından bu evi buluyorlar. Ev gerçekten çok güzel. Allah çok güzel bir ev nasip etmiş. İçinde en kısa zamanda dediğiniz gibi yaparsınız umarım. Nasip olur size. İnşallah. Ev bulma süreçleri arkadaşlar biraz sancılı geçmiş ama bulmuşlar sonuçta. İşte ne istemişler? Kredi skor istemişler. Bankada gösterilen para var. Ve 3-4 en başta işte Dört, istediler değil mi? evet. Ne istediler? İlk kira. İlk kira, son kira, depozito, bir de emlakçıya verilen Emlakçı. Burada ne oluyor arkadaşlar? 3'ünü verebiliriz diyorlar ama bunu da 4'ünü verirsek para. çok sıkıntıya giriyoruz. Ev sahibi de sağ olsun onlara bir iyilik yapmış. Son kirayı almamış ve ilk kira, depozito ve emlakçı fees olmak üzere 3 kira vererek burayı kiralamışlar. Ve ardından da burada hayatlarına başlamışlar. Burayı seçme nedenlerinden biraz bahsettiler ki bence Boston güzel bir seçim. En azından ilk aşama için. Pahalı ancak kanka diyorsun yani rahat rahat yürüyorsun yani rahat Evet, rahat gezersin. evet. Harvard, MIT dünyanın en iyi iki üniversitesi abi bunlar. Hayal gibi kanka baktığın zaman gerçekten. Belki biz tam algılayamıyoruz ama gerçekten hayal gibi. Kolektif bilince inanan birisiyim ben. Yani bir bölgenin, o bölgede yaşayan insanların bir enerjisi olduğuna inanıyorum ve o enerjiden etkilendiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla buranın enerjisi de bizi etkiler. Oradan da artımız var. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarım da bir şeyler daha eklesinler dilerseniz. Daha sonrasında videoyu kapatalım. Bu sefer ben size mikrofonu vereyim Halim Bey. Peki. Siz mi tutuyorsunuz? Ben çok tutayım. teşekkür ederim. Yani Buradan Balıkesir'e selam. evet, bu videoyu izleyen tanıdıklarım olursa Hepsine hepsine selam söylüyorum burada. Merak etmesinler. Burada iyiyim. Halim Arkadaşlarımla çok iyi. Vallahi Aynen. iyiliğin dışına vurmuş kanka. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Work and Travel'la gelirseniz ve Amerika'da kalmak isterseniz yani kredi kartınızı gerçekten ve ehliyetiniz yani ehliyet gerçekten çok lazım oluyor. Yani ehliyet ve kredi kartınızı bulunduğunuz eyalette alın. Başka bir eyalete gitseniz dahi yok. Ehliyetinizi kolay bir şekilde o gittiğiniz yerleştiğiniz eyalete dönüştürebiliyorsunuz. Aynen. Çok önemli ehliyette gerçekten. İlerleyen süreçte çünkü araba alabilirsiniz. Ne bileyim yani araba dahi kiralayabilirsiniz yani ilk başlarda yani araba lazımsa eğer. Onun dışında tek başınaysanız yani biz şanslıyız gerçekten. Üçümüz ben bu arada Work and Travel'a geldiğimde hani kalmak istemiyordum. Hani arkadaşlar kalmak istiyordu ilk başta Harun'la Kerem. Hani ben de bir düşündüm kalabilirim bir yıl. Niye olmasın? Yani tek başıma olsaydım gerçekten kalmak istemezdim. Yani tek başıma nasıl yani biraz zor. Yani zor değil aslında da çok fazla araştırmak lazım. Hani hiç bilmediğiniz bir yere gidip hiç bilmediğiniz insanlarla kalmak biraz sıkıntılı. O yüzden yani o yönden şanslıyız Harun'la Kerem'in olması. Birlikte bütün süreçleri yönetip buralara kadar geldik. O yönden iyi bir arkadaşlarınız olması. Güçlü olsun güçlü olsun. Aynen öyle. O zaman teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. Ben de Amerika konusunda bence eğer buraya gelebilirlerse ilk önce herkesin yaşadığı gibi, her Türk gencinin yaşadığı gibi büyük ihtimalle bu alım gücünün bu Türkiye'den çıktıktan sonra ekonomik olarak bir rahatlamanın şeyini yaşayacaklar. O konuda ilk başlangıçta muhtemelen çok iyi hissedeceklerdir. Ama Amerikalıların bile kaçamadığı bir hüsran var yani bu ülkede. Mental olarak kendinizi ayakta tutmanız bence bu ülkede en önemli olan şey. Yani buradaki uzun süre kalan insanlarla da konuşuyorum. Bizim direkt vatandaşımız olan Türkiye'den gelen 15 sene kalan abiler de diyor ki hani uzun süredir kalıyoruz. Hani burada zengin olabiliyoruz ama mutlu olamıyoruz diyorlar. Veya konuştuğum yabancı arkadaşlar da buraya gelen Avrupalılar genelde burada sonsuza kadar kalmak istemiyorlar. Geri dönmek istiyorlar. Çünkü o sıcaklığı, samimiyeti bulamıyorlar diyorlar. Genelde Amerikalılarda şunu görüyoruz. Daha çok böyle sadece işe odaklanıp, iş zamanı işe odaklanıp genelde bireysellik tarafındalar. Ve eğlence anlayışları da daha çok partiler, gece hayatlarından ibaret oluyor. Bu sanki bizdeki böyle bir piknik, mangal kültürü öyle bir araya gelme, samimiyet şeyi biraz zayıf gibi. Böyle bağlar, insanlar arasındaki samimiyet biraz daha düşük gibi burada. Bence o yani buraya geldiğinizde onu da koruyabileceğiniz bir atmosfer sağlarsanız zaten ben eminim Türkiye'den gelen herhangi bir Türk genci burada Türkiye'deki çalışma şartlarıyla kıyasladığında kendisini Türkiye şartlarında çalışmaya zorlayarak burada çok iyi şeyler başarabilir.
Yani Çok biz güzel burada bence değindin. şeyi söylüyoruz, evet diyoruz işte tutunması zor, yapması zor ama bunlar zaten Türkiye'de de zor ve Türkiye'de yani şu an work and travel sürecinde 6 saat çalıştığımdaki alım gücüm Türkiye'de 12 saat değil 24 saat çalıştığımdaki alım gücümden kat kat daha fazla. Evet. O yüzden burada ekonomik olarak aslında sıkıntı çekmezsiniz. En fazla buraya gelip Amerikalılar gibi rahata düşerseniz hani sadece az çalışırsanız olur. Onun haricinde ekonomik olarak çok da bir sıkıntı yaşamazsınız. Psikolojik olarak bence burada kendinizi korumanız lazım. Ona göre bir hazırlık yapmaya çalışın derim. Kerem Bey. Benim tavsiye verebileceğim son konu dediğim gibi yani iş seçimine bence çok önem verin. Çünkü kazandığınız work and travel zamanları sizin en değerli zamanlarınız. Çünkü hep boşsunuz, kafanızı meşgul edecek bir şey yok. Sadece iş odaklı yani işiniz var. Ve çalışacaksınız yani. Biraz daha dişinizi sıkın. İngilizceyi biraz daha geliştirmeye çalışın bu süreçte. İşlere bakın yani. Neresi daha yoğun oluyor. Yani dağa gitmeyin mesela. Biraz daha şehir tarafına gitmeye çalışın. İnsanların çok olduğu taraflara gidin ve dediğim gibi serverlık yani garsonluk, busserlık gibi tipli işlere biraz daha önem verin. Ben bunun faydasını çok gördüm. Yani size de tavsiye ederim. Katılıyorum arkadaşlar. En son ben de bir şeyler söyleyeyim. Aynı Kerem'in dediği gibi buraya ilk geldiğimizde özellikle ilk zamanlar yaşayacağımız yerleri seçmek çok önemli ve bu bize bağlı. Biz seçebiliriz. Boston'da da yaşayabiliriz. Kaliforniya taraflarında da yaşayabiliriz. Ne bileyim Chicago'da yaşayabiliriz. Ancak biz para çok önemli. Para kazanacağız. Burada yaşamayı kafaya koyduysak zaten parayı her türlü kazanacağız. Ancak burada bizim kendimizi de geliştirmemiz önemli. Hepimiz 20'li yaşlardayız. Paranın peşine gidip de geleceğimizi kesinlikle riske atamayız. Çünkü bizim belki de şu anda kendimize kattığımız şeyler bize 30'lu yaşlarda milyon dolarlar kazandıracak. Dolayısıyla şu anda biz kendimizi geliştirmeyi de direkt o paranın belki altına koyalım. Belki hatta ilk başa koyalım. Ancak para ilk hedefimiz olmasın. Diliniz eğer yetersizse dilinizi geliştirmeye çalışın. Türklerden uzak durun demiyorum. Çevreniz olabilir. Ancak buraya Türklerle yaşamaya hiçbirimiz gelmedik. Burada yani bir sürü milletten, her ülkeden insan vardı. Sokakta 10 kişi görseniz belki de onu da farklı ülkelerden. Dolayısıyla biraz sosyalleşin, gezin, için, takılın. Yani paranızı iyi yerlere harcayın. Kendinize yatırım yapın. Ben de bunları diyeyim arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Ben arkadaşlarıma gerçekten beni evlerine misafir ettikleri için ve bu videoya konuk oldukları için teşekkür ederim. Video biraz uzun oldu ancak güzel oldu yani. Evet. Sohbet havasında bizim de bir anımız oldu şimdi. Belki 5 sene sonra farklı yerlerde gelince açarız, izleriz. Halim çocuğunu yapar. Bak oğlum derim. Ben Amerika'daydım. Sen o zaman dünyada yok edin. Yani o zaman hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Esen kalın. Pardon kanka, bay bay.